Kıymetli izleyenler, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bahçemizde vişne ağacımız var. Bugün vişne toplayacağız. Tabii vişne toplamaya geçmeden önce ben vişnenin faydalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Vişne gerçekten faydalı bir meyvemiz. Tabii reçel yapılabilir, meyve suyu, vişne suyu yapılabilir. Onların yapımını da inşallah göstereceğim sizlere, ama toplamaya başlamadan önce vişnenin faydalarından bahsedeyim kısaca. Potasyum açısından oldukça zengin olan, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir ve çinko açısından zengin bir meyvedir vişnemiz. Özellikle kas ağrılarını azaltır. Kas ağrısı çekenler vişne yiyebilir, günlük bir porsiyon. Yine uyku problemi yaşayan varsa yine yatmadan bir 3-4 saat önce yine bir porsiyon vişne tüketebilir. Tabii vişnenin içerisinde melatonin diye bir madde var. Galiba bu uyku kalitemizi artırıyor. Yine gut hastalığında etkili. Biliyorsunuz, gut hastalığı dizlerde meydana gelen, yani ürik asitten meydana gelen dizlerde kristalleşme oluyor. O da sürtünmeden dolayı ağrı yapıyor. Yine gut hastalığında faydalı. Yani bu kristalleşmelerin önüne geçiyor. Bu ağrıları azaltıyor. Yine nörolojik hastalıklara da iyi geliyor. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara faydalı olabileceği laboratuvar çalışmalarıyla elde edilmiş bulgular var yani bu yönde. Yine A ve C vitamini bakımından zengin bir meyvedir vişnemiz. Yine kan basıncını düşürüyor. Bu da yine bilim adamlarımız tarafından çalışılmış, elde edilmiş bulgular var bu yönde. Yani kalp sağlığına, kan basıncını da düşürdüğü için kalp sağlığına da iyi geliyor. Evet. Vişnenin de tabii toplamanın püf noktaları var. Şuradan tuttuğumuz zaman şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Mesela şurada da göstereyim, oradan başlayalım. Şöyle kıymetli izleyenler, evet, şöyle yukarı doğru çektiğimiz zaman kopuyor zaten. Eğer ki şu şekilde sapından mesela kopardığımız zaman, yani şuradan tutup çektiğimiz zaman şöyle buradan çürümeye başlıyor. Onun için özellikle yani hemen tabii tüketeceksek ya da meyve suyu yapacaksak hiçbir sıkıntı yok. Ama satış için marketlere ya da pazara gidecekse mutlaka sapıyla toplanmalı yani. Yoksa çürür, vişnemizden yani bir şey elde edemeyiz. Evet, bu toplama noktasında dikkat edeceğimiz hususlar onlar. Tabii vişnenin bakımları da var. Budanması lazım. Çok budanmaz ama yine de hastalıklı dalları ya da toplamaya mani olan dalları budamak lazım. Zaten kışın bunların budamasını yapmıştık. Tabii şöyle kovalarımız var. Topladıklarımızı bu kovalara atıyoruz. Kasalara da toplanabilir.
Ve şöyle belime bir ip bağladım. Pratik olsun diye ve kanca yaptım telden. Şu kovayı da buraya astım. Şu şekilde topladığımı kovaya atıyorum. Yani biz bu şekilde topluyoruz. Farklı yöntemler de olabilir. Bunun bir topladığımız vişnelerin bir kısmını meyve suyu yapacağız. Bir kısmını da reçel yapacağız. Bu şekilde değerlendireceğiz. Tabii az önce dedik belli periyotlarda ilaçlama yapılmalı. Kurtlanma oluyor vişnelerde. Gerçi bunda kurt görünmüyor şu anda ama diğer doğu tarafta bir ağacımız var. Onda bir kısmı kurtlanmış galiba. Tabii kurtlandığı zaman hepsi dibine dökülüyor. Kurtla mücadelede ilaçlama yapmak lazım. Şimdi bazıları tam olmamış. Aslında şunlar olmuş. Şunlar olmamış ama meyve suyu yapacağız. Tekrar da bu ağaca gelip toplama şansımız olmadığı için hepsini topluyoruz. Ya da onları bıraksak da tekrar toplamayız. Onlar da kuşlar yer. Kuşların rızkı onlar da. Evet. Şeker hastaları da bu vişneden her gün bir porsiyon yiyebilir. Yani vişne ve kirazı, demin bunu unuttuk galiba söylemeyi. Şeker hastaları da her gün bir porsiyon yiyebilir. Tabii içerisinde şeker var ama şeker hastalarının tüketmesinde bir mahsuru yok. Bunu da ifade etmiş olayım. Yine az önce de ifade ettim. Meyve suyu yapacağız. Onun yapımını da inşallah sizlerle paylaşırız. Tabii bunun iki kere en az bir kere kurtla mücadele için ilaçlama yapılmalı. Ben genelde yapay şeylerden, zehirlerden kaçınıyorum. Gülleci bulamacı uygulaması yapıyorum. Bordo bulamacı. Bazen de sadece kurt ilacı sıkıyorum. Onun dışında herhangi bir ilaçlama yapmıyorum. Gübre olarak da hayvan gübresi kullanıyoruz. Vişnelerimiz de fena değil. Yani kalite açısından güzel görünüyor. Bu ağacımızda herhangi bir şu anda topladığımız kısımlara baktığımız zaman herhangi bir hastalık belirtisi de göremiyoruz. Kıymetli izleyenler, biz vişnemizi toplamaya devam edeceğiz. Ama bu kadarlık görüntü yeter. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.